yerde muhabbet yoksa menfaat vardır. Menfaatin olduğu yerde saadet olmaz. Çünkü menfaat insanın gözüne değil cebine baktırır. Çünkü menfaat ancak çıkarlar için insanları bir araya getirir. Çünkü menfaat olursa eğer bu manada yalandan sevgi adına bazı şeyler yansıtılır. Olmazsa eğer o manada şeyler yansıtılmaz. Böyle bir şey yok ama o gün Mekke cahilesinde aşksızlık vardı. Vardı da bugün yok mu benim güzel kardeşlerim? Bakın birbirimize selam vermekten korkar hale geldik. İmtina ediyoruz selam vermeye. Sokakta, caddede gördüğümüzde bunu yapmıyoruz. Sarılmıyoruz ya, Müslümanlar olarak birbirimize sarılmıyoruz. Geçen bir vesileyle arkadaşlarıma, kardeşlerime de anlattım. Birine bir cumartesi dersinden sonra sarıldım böyle. Eğildi kulağıma, ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi, yıllardır kimse bana böyle sarılmadı. Sevinmedim, buna üzüldüm. Müslümanlar musafaha yapmaktan bile imtina eder bir hale geldi. Ya biz öyle bir dine inanıyoruz ki bizim terimiz birbirine ilaç. Biz birbirimizin kokusundan iğrenmeyiz. Biz birbirimizin terinden imtina etmeyiz. Çünkü imanın kardeşliğini her şeyin öncesine alırız. Çünkü imanın kardeşliği bizim için bir lüks değil, imani bir sorumluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği cümle aklımızdan hiç çıkmamalıdır. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Daha ne söylesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da bize parolayı da gösteriyor. Size birbirinizi sevdirecek şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Selamı yayacağız. Çünkü selam kelamı getirecek. O kelam da aramızdaki kardeşliği, muhabbeti daha farklı noktalara taşıyacak. Elimizden geldiğince bunu yapacağız. Yapacağız ki sevgisizlikten damarı çatlayan şu modern çağa sevgi üfleyelim, aşk üfleyelim. Bu manada farklı bir biçimde muhabbet üfleyelim. Dikkat ediyor musunuz? Bakın, artık birbirimizden ayrılırken birbirimizi özlemiyoruz. 2-3 gün birbirimizi görmediğimiz zaman ya acıktım ben şu dostuma diyemiyoruz. Sadece biz değil ya, şunlar da var. Evladını gönderiyor mesela üniversite okumaya. Eskiden anneler evlatlarını bir yere gönderince en az bir hafta ağlarlardı. O yok. Eşler birbirlerini özlemiyor. Aradan bir ay geçmiş, 2 ay geçmiş. Umrunda değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Farkında mısınız? Artık aşk destanları bile yazılmıyor. Artık onlar da kaldı. Memile Zin mesela, Ahmed Hane'nin o meşhur eseri. O başka bir şey söylüyor aslında. Yok, artık onlar da kalmadı. Ne Leyla ile Mecnun yazılır, ne başka bir şey yazılır. Yazılamaz. Çünkü bütün sevgiler hepsi sentetik, hepsi sanal. Bunların hakikate dönüşmesi o aşk dediğimiz şeyin üretilmesiyle mümkün. Ama gelin gidelim bir Mekke'ye, Medine'ye. Ne diyor biliyor musunuz sahabe? Allah Resulü'nü gidiyor. Resulullah görüyor, sarılıyor, kokluyor, ellerini tutuyor, iltifat ediyor, iltifat ediyor. Resulullah Müslümanlara iltifat ediyor. İltifat sünnet. Biz bunu şimdi kibarlık olarak anlıyoruz. Bir Müslümana iltifat etmek sünnettir. Allah Resulü bunu yapıyor. Onun yanından kim çıkınca ne diyor biliyor musunuz? Yahu Resulullah herhalde en fazla beni seviyor. Dünyada benden daha fazla kimseyi sevmez. Aynı sözü Halid bin Velid söylemiştir. Resulullah'ın yanında benim değerim başkalarından kat kat fazladır. Amr İbn As radıyallahu anh Müslüman oldu. Geldi Resulullah'a, Allah Resulü öptü, kokladı, sarıldı, yanına oturtturdu. Çıktı dedi ki ya ben daha yeni Müslüman oldum. Resulullah'a bak nasıl beni sevdi. Herhalde Allah Resulü'nün yanında en sevgili benim dedi. Aradan 1-2 gün geçti, bir daha Resulullah'ın yanına geldi. Selam verdi. Allah Resulü aynı iltifatları yaptı ve Amr İbn As'ı yanı başına oturtturdu. Ne dedi Amr İbn As? Ya Resulallah dedi. En fazla bu dünyada kimi seviyorsun? Allah Resulü anlamış. Ne dedi? Ayşe'yi dedi. Kadınları sormuyorum. Erkeklerden en fazla kimi? Babasını dedi. Bakın orada da yine Ayşe anamıza bir gönderme var aslında. Peki ondan sonra Ömer'i dedi. Şimdi Amr İbn As radıyallahu anh dedi ki
herhalde 3'ten 4'ten sonra sıra bana gelecek. Bir daha sordu, sıra gelmiyor, bir daha sordu ve bıraktı orada. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevgiyi yansıtması başka, fark adına, mesafe adına bazı şeyleri ortaya koyması da başkaydı. Ama böyleydi. Şimdi bizim yanımıza gelen, cebi dolu, kariyeri olan, bir manada etiketi olan insanlara karşı gösterdiğimiz ilgiyle sıradan bir talebe mesela ya da bir yerde işçi mesela gösterdiğimiz ilgi eğer aynı değilse biz bu dindeki sevgi meselesini anlamamışızdır. O zaman bizim sevgimiz Allah için bir sevgi değil. Allah için olursa eğer yürekten yüreğe bir köprü kurulur. Resulullah sevdiği için sevildi. Bugün biz gerçek manada sevmediğimiz için sevilemiyoruz. Ne olur Allah aşkına cahillerin sözlerine itibar etmeyin. Müslüman nezaketlidir, zerafetlidir, kelimelerini güzel kullanır. Eşinize de, çocuklarınıza da, arkadaşlarınıza da cimrilik yapmayın. En güzel cümleleri söyleyin. Yanınızdan ayrıldıkları zaman moralleri düzelsin, neşeleri gelsin. Bir yönüyle sizden sevgi adına bir şeyler alsınlar. Sevgisiz olan şu çağa sevgi aşılasınlar, muhabbet aşılasınlar, kardeşlik aşılasınlar. Hepimizin bu manada böyle bir sorumluluğu var.